Herkese yeniden merhaba. Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Bu video bir inceleme videosu olacak. YouTube'da çok fazla denk geliyorum. Bir günlüğüne anaokulu öğretmeni oldum, yok çocuk bakıcısı oldum gibi. Ben de dedim ki niye bu videoları bir öğretmen gözüyle incelemeyelim? İnceleyelim. İlk video Orkun Işıtmak'ın bir videosu. Bu kişiyi tanıyorsunuzdur diye düşünüyorum. YouTube'dan güzel içerikleri var. Çok da izlenen içerikleri var. Diğeri de Dilara Kurtulmuş. Evet, doğru söylemişim. Bu da sanırım Selena'da oyuncuymuş. Selena mı? Evet, bu iki videoyu inceleyeceğiz ve nasıl anaokulu öğretmeni olunmaz onu tartışacağız. Aslında buradaki temel amacım videolar üzerinden hangi durumda neler yapılması gerekiyor, biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Videoları maalesef teliften dolayı buraya koyamıyorum ama anlatarak bir şekilde açıklamaya çalışacağım. Orkun'la başlayalım. Bu videoya çok güldüm. Çok komik yerleri var gerçekten. Zaten baştan fiyasko ile giriyor. Yani ben çocuklarla anlaşamam diye giriyor zaten sınıfa. Kelebekler sınıfına giriyor. Artık bundan sonra öğretmeniniz benim. Diğer öğretmen kaçtı. Bakalım ben ne kadar dayanabileceğim. Şimdi sınıfınıza yabancı biri girdiğinde onunla tanıştıracak kişi öğretmendir. Yani öğretmen gelir, çocukların aşina olduğu biridir. Ve der ki bugün sınıfımızda bir misafirimiz var, beraber oyun oynayacaksınız. Şimdi her şeyi bir kenara bırakalım. Çocukların fotoğraflarını, videolarını kullanmak için velilerden bir belge istiyoruz. İmzalı, onaylı, annesinin babasının izni olduğuna dair belgeler istiyoruz. Büyük ihtimal bu okulun böyle bir izni var. O yüzden bu kadar rahat baştan sona 20 dakikalık bir video çekilmiş. Ama öyle bile olsa benim çocuğum bu okulda böyle bir videonun içine dahil olsa ben açıkçası rahatsız olurum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Orkun'un burada girip sınıfta kendini tek başına tanıtması ya da biz orayı göstermediler bilmiyorum ama çocukları korkutan, yani korkutarak başladı resmen. Peki bir dakika. Sana hediye versem? Şimdi burada neyi görüyoruz? Bir çocuk ağlama krizine girdi değil mi orada? Çünkü korktu. Öğretmeniniz kaçtı ve yeni öğretmeniniz benim dedi. Çocuk ağlama krizlerine girdi ve ben annemi istiyorum diye bağırmaya başladı. Bu noktada ne diyor? Sana hediye versem. Yani bir ödülle çocuğu susturmayı hedefliyor. Buradaki yapmaya çalıştığı şey bu tam olarak ve işe yarayacağını düşündüğü için böyle bir şey söylüyor ama çok net bir şekilde görüyoruz ki bu cümleden sonra bile çocuk çığlığına, ağlamasına devam ediyor. Yani bu tarz krizlerde, ağlamalarda, öfke nöbetlerinde çocuğu ödülle o duygusundan kurtaramıyoruz. Burada net bir şekilde bunu görebiliyoruz değil mi? Peki ne yapabiliriz bu noktada? Çocuğun o duygusunu yaşamasına izin vereceğiz, üstelemeyeceğiz. Mesela ben burada öğretmenin bir tık devreye girmesini isterdim açıkçası. Ne konuşulur oğlum 3 yaşında çocuklar? Şimdi burada şöyle bir cümlesi var. Çok hoşuma gitti aslında. 3 yaşındaki çocukla ne konuşulur? 3 yaşında bir çocukla herhangi bir şey konuşmak zorunda değilsiniz. Sadece onun seviyesine inip onun gibi düşünmeniz yeterli. Ama burada da örneği var. Onun seviyesine inmek derken bebek gibi konuşmaktan bahsetmiyoruz. Çocuk gibi düşünebilmek, çocuk gibi yapmak, çocuk gibi özgür olmak aslında. Merhaba. Bir konuşabilir miyiz? Ara. Şimdi bu noktada çocuk bir dans dersine giriyorlar ve çocuk ben katılmayacağım deyip sınıftan koşturarak bahçeye çıkıyor. Oradan dış kapıya doğru yöneliyor. Ve burada kahramanımız çocuğun arkasından koşturarak ilerliyor. Burada zaten korku dolu olan bir çocuğu iyice korkutmak demek. Bu arkasından düşünsenize arkanızdan kocaman bir şey geliyor size doğru ve daha önce hiç görmediğiniz biri. Çocuk için oldukça korkutucu ama sonrasında söylediği bir cümle var. O çok hoşuma gitti. Katılmak zorunda değilsin dedi. Güzel, umut var hala. Boyalarımızı kaldıralım şimdilik. Çocukların erişemeyeceği yere koyalım. Etkinlik bölümüne geçtiler. Boyaları çıkartıyor ve boyayla yıkanacağım şimdi. Yani delirmiş vaziyette şu anda. Ve boyaları çocukların ulaşamayacağı bir yere kaldırmaya karar veriyor. O sırada boya alamayan, yani alamadığını düşünen bir çocuk var ve bağırarak ben de alacağım, ben almayacak mıyım, ben yapmayacak mıyım diye arka arkaya sorular sormaya başlıyor. O soruların hiçbirine cevap vermeyerek başka bir çocukla ilgilenmeye devam ediyor. Bazı çocuklar çok fazla soru sorar ve siz cevabını söyleseniz bile o soruyu sormaya devam eder. Bu noktada ne yapacağız? Biraz göz seviyesine inmek çok önemli. Çok böyle tepeden
malzemeleri vermek, bırakmak, yukarıdan cevap vermek çocuklarda yanlış anlaşılmalara neden olabilir. Göz seviyesine inerek durumu tekrar bir daha ve ona özel bir şekilde açıklamak gerekiyor. Kendisi öğretmen değil ve tabii ki de bunları bilmemesi çok normal ama sadece hani ne yapılır, ne yapılmaz onu net bir şekilde gösterebildiğim bir video olduğu için özellikle kullanmak istedim. Etkinliğe başlarken hadi çocuklar boyama yapacağız deyip önlerine ezbere bir kağıt verdi. Bir tane dünya koydu. Tek tek çocukların ellerini boyayıp bir kere ellerini basıp ve hemen koşarak tuvalete gitmelerini istedi. Bu tarz etkinlikleri bu şekilde yapan çok fazla okul var. Bir dönem ben de böyle bir okulda staj yaptım. Bir çocuğa önüne bir şey koyup elini şimdi bastıracaksın ve hiçbir yere dokunmadan koşturarak lavaboya gidip ellerini yıkayacaksın dediğimizde çocuk burada ne öğrendi tam olarak? Yani o etkinlikle ilgili hiçbir fikri yok. Eli boyandı, o hoşuna gitmiştir. İşte lavaboya gider, biraz boyasıyla orada oynayabilir belki. Yani çocuğa kattığımız hiçbir şey yok. Yani bir etkinlik yapacaksak, yani böyle bir etkinlik yapacaksak bence hiç yapmayalım daha iyi. Bununla ilgili bir görsel gösterip ya da kısa bir video bile izletseniz, bir drama yaptırsanız bile çok daha etkili olur. Evet, gördünüz mü çok neler oldu? Biraz gözümden yaş geldi. Şimdi şöyle, burada bir deneye geçti artık. Çünkü sanat etkinliği harikaydı, hiçbir sıkıntı yoktu. Deneye geçti şimdi de. Deneyi yaparken deney olmadı. Bu durumu ben de birkaç kere yaşadım çocuklarla birlikte. Böyle çok bariz deneyler vardır. %100 sonuç verir ve onları yaparsınız. İşte konuşursunuz çocuklarla, beraber yaparsınız daha doğrusu ve biter. Bazı deneyler risklidir ve bunu ya daha önce denemediyseniz, ilk kez sınıf ortamında deniyorsanız bunu tavsiye etmiyorum. İlk önce bir evde ertesi gün ne yapacaksınız bunu bir düşünüp o deneyi evde yapabilirsiniz. Başıma böyle bir şey geldiğinde ve olmadığında deney, burada mesela olmuş gibi davranıp nasıl oldu, harika oldu gibi çocukları kandırmak değil de olmadı, neden olmadı, neyi koyduk, neyi fazla koyduk, neyi eksik koyduk. Her yaptığınız şeyde başarısızlık demek istemiyorum ama negatif sonuçlanmasın tabii ki de, ama bu tarz şeylerde de neyi olmadığını çocuklara anlatabilirsiniz. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Sakin ol. Ne yapıyorsun? Ben 3 yaşın... Sinir krizi yaşayan bir çocuk var. Öncesi var. Öncesinde görüntülemişler. İki çocuk bir arabayı paylaşamıyor. Çocuklar arabayı çekiştirirken yanlışlıkla çocuğun kolu sanırım yüzüne çarpıyor ve çok sinirleniyor. Zaten oyuncağı alamadığı için çok sinirli. Bir de yüzüne bir darbe geldi. Daha çok sinirlendi. Ve ondan sonra masadaki bardakları fırlatmaya başladı yerlere ve misafirimiz "Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? İşte neden böyle yapıyorsun? Neden böylesin?" gibi sorular soruyor. Şimdi olayın öncesini her zaman görmeyebiliriz. Arkanızda bir gözünüz yoksa eğer tüm olayları göremeyebilirsiniz. Çocuk sinir krizi geçiriyor sınıfın içerisinde. Bu durumda tepkiniz ne olur? Bir kere bu çocuk tepkisel bir çocuk. Yani işte katılmayacağını söyleyen de yine aynı çocuk. Öfke krizi geçiren ve tabakları, çatalları yere fırlatan da aynı çocuk. Şimdi ben böyle bir çekim yapacak olsam bu tarz bir çocuğun olduğu bir sınıfta çekim yapmamayı tercih ederdim. Bu birincisi. Bu benim açımdan olan bir şey değil, çocuk açısından olan bir şey. Çünkü çocuk buna hazır değil. Çocuk böyle bir şey istemiyor. Hadi diyelim çektik. Şimdi bu durumda böyle bir anın bu kadar kişiye ulaşması bana çok anlamsız geliyor. Bu noktada ne yapılması lazım? Hemen öğretmenin devreye girip tanıdık, bilindik bir simanın çocukla göz göze, yine göz seviyesinde, yine ne olduğunu sorabilirsiniz tabii ki de ama yargılamadan ve yüksek ses kullanmadan, biraz yanında kalarak sakinleşmesini bekliyoruz. Eğer cevap vermiyorsa arka arkaya sürekli sorular sormuyoruz. Biraz sakinleşmesini, ondan sonra olayı anlatmasını, sonra arkadaşıyla bir araya getirmek. Şimdi tam da bu noktada bilmiyorum öğretmen mi, işte stajyer mi, kimse işte "Aras gel bir konuşalım" diyor ve çocuğu oradan uzaklaştırmaya başlıyor. Şimdi bu bana çok ters geldi çünkü o onun alanı zaten. Yani orayı işgal eden başkaları var. Niye çocuk çıkıyor? Çocuğu sınıftayken, kendi sınıfındayken sakinleştirip durumu çözmeye çalışılmalıydı. Tabii ki de bir video çekiliyor burada. Bir şeylerin akışında olması gerekiyor. Ama onun yeri burası değil bence. Videonun bu kısmını story'imde paylaşmıştım. Ve bir nokta vardı. Bunu herkes fark etti. Bu arada o story'e gerçekten çok güzel cevaplar verenler oldu. Herkes şunu fark etmişti o story'de. Sana küseceğim şimdi. Küserim bak. Küsüyorum.
Misafirimizin söylediği bir şey bu. Evet, biz 90 kuşağı olarak böyle büyüdük. Küserimlerle büyüdük. Bak, küsüyorumlarla büyüdük. O yüzden misafirin bu şekilde tepki vermesi normal geliyor bana, bilmediği için. Ama çocuğunuza veya sınıfta herhangi birine ya da bir yere yine böyle bir sınıfa misafir olarak gittiğinizde küserim bak gibi tehditlerle lütfen çocuklara bir şeyleri yaptırmaya çalışmayın. Bu tam anlamıyla geri tepen bir durum. Ya zaten çözüme ulaşmıyorsunuz, bu bir. İkincisi, çocukta yarattığınız travmalar farklılaşıyor. Hikaye okuyorum, tamam mı? Herkes dinlesin. Uykusu gelmeyen küçük koala. Gece karanlık ve sessiz. Benim dışımda herkes uyuyor. Evet, artık uykuya geçtiler ve misafirimiz bir hikaye okuyor. Ben açıkçası hikaye okuyuşunu beğendim. Gayet güzel. O işte diyalogları farklı ses tonlarıyla kullanmaya çabalıyor. O yüzden çok hoşuma gitti. Evet, diğer videoya geçelim. Dilara Kurtulmuş'un bir videosu. Bu kızımız daha öğretmen olmaya yatkın. Ama bir 4 yıl kadar eğitilmesi lazım. Güzel bir crop giymiş, ceketi var, saçlarını salmış. Bir 10 dakika sonra bu görüntüden eser kalmayacak. Yani bir öğretmen olarak dikkatimi ilk çeken şeylerden biri bu. Yani bir ceketini çıkartıyor. Hani biz nereye geldik böyle? Bir ceket çıkarmalar, bir işte saç toplamalar falan. Bizim mesleğimizin şanından. Evet, çok sevgi dolu bir kere. Ama çocuklarla konuşmalar beni benden alıyor gerçekten. Yani işte abiler havada uçuşuyor. Boş ver sen yalar havada uçuşuyor. Bu noktada biraz sinirleniyorum. Çünkü dışarıda herhangi biriyle bu şekilde konuşmuyorsunuz, değil mi? Özellikle sınıf ortamına gittiniz ve o çocuklar sizin için yeni insanlar. Siz tanıştığınız yeni insanlarla bu şekilde mi konuşuyorsunuz? Bu beni biraz rahatsız etti açıkçası. Aralarından bir çocuğu çok beğeniyor ve hemen sarılıyor çocuğa. Şimdi yeni bile gelseniz çocukların olduğu bir ortamda bir çocuğa özellikle sarılmak diğer çocukları biraz kızdırır, bazen üzer. Bu durumu yaşamamak için her çocuğa eşit davranmak çok önemli. Bunu ben staj yaptığım dönemde hiç beceremiyordum. Çünkü çocukları çok severek bir işe başlıyorsunuz ve staj dönemine giriyorsunuz. Stajda bir sürü birbirinden güzel çocuk var ama böyle herkesin çok aşırı sevdiği tipler vardır ya. Kıvırcık saçları olan, yemyeşil gözleri olan bir çocuk düşünün. Ve dayanamıyorsunuz, gidiyorsunuz o çocuğu öpüyorsunuz. Şimdi diğerleri bunu gördüğü zaman o çocuğa zarar vermeye kadar giden bir süreçten bahsediyorum. Bu misafirimiz tabii ki de bir öğretmen değil ve bunun farkındayım. Tabii ki de bu şekilde davranmasını beklemiyorum. Sadece dediğim gibi yeni başlayacak, özellikle staj dönemini tamamlayıp yeni iş hayatına girecek olan kişilere bir tavsiye olarak söylemek istedim. Ve mesela videonun ilerleyen kısımlarında bir çocuk var. Yine başka bir çocuğu beğeniyor. İşte o da böyle renkli gözlü bir çocuk. Kendisi de renkli gözlü. O yüzden işte bana benziyor değil mi deyip kameraya çocuğu döndürmeye çalışıyor. Şimdi çocuk zaten kameraya dönmek istememesinden ya da daha çekingen tavırlarından zaten utangaç mizaçlı bir çocuk olduğunu görülüyor. Ama bir çocuk bir şey yapmak istemiyorsa, yani çok basit, şuradan örnek vereceğim. Kameraya dönmek istemiyorsa dönmesin. Yani Senin sesin hiç çıkmıyor. Neden? bir kızın yanına gidiyor. Senin neden hiç sesin çıkmıyor diyor kız çocuğuna. Aynı ben içine kapanık diyor çocuğun yanında. Eyvah, etiketledi çocuğu. Ne soracağım size? Doruk, bir saniye. Şimdi beni dinleyin. Hey yo. Şimdi etkinliğe geçtiler. Gerçekten kalabalık bir sınıf. Ve çocuklar birbirleriyle konuşmaya başlıyorlar. Yani ortam şu an tamamen dağılmış bir vaziyette. Sınıfta 2 tane kamera var zaten. O çocukların pek sakin olmasını beklemiyoruz o sırada. Kapı açık sonuna kadar. Dışarıdan birileri izliyor falan, çok kaotik bir ortam. Ve misafirimiz hey yo şeklinde çocuklara sesleniyor. Yani belli ki dikkatlerini çekmeye çalışıyor ve bir şey söyleyecek, bir yönerge verecek. Şimdi bu noktada zaten mümkün değil. Bu bir. İkincisi çok yüksek sesle bağırıp hey yo demek yerine küçük bir zil olabilir, ışığı açıp kapatma olabilir. Yani amaç dikkat çekmekse. Ama çok sakin bir ses tonuyla da söyleyeceği şeyi o an söyleyebilirdi. Ama zaten çok gürültülü bir ortam. Yani sınıf içerisinde bir kaos ortamı olduğu için hey yo'yu kabul edilebilecek bir ortam şu anda. Jimnastik mi yapmak istersiniz? Lego mu?
Şimdi çocuklara soruyor. Jimnastik mi yapmak istersiniz yoksa Lego ile oynamak mı diye anladım, bilmiyorum. Yani siz kısaca şunu söylüyorsunuz. Hep birazdan bağırabilirsiniz çocuklar. Aynı anda bağırın. Biriniz Lego deyin, biriniz jimnastik deyin, biriniz drama deyin. Hiç fark etmez. Ben sizin bağırmanızı istiyorum yüksek sesle. Ve hiçbir şey anlamak istemiyorum demek bu. Bu soru nasıl sorulabilir? Teker teker sorulabilir. Şimdi bir sonraki oyunumuzu biz belirleyelim çocuklar. Ama sadece parmak kaldırarak iki seçenek arasında bir seçim yapacağız. Jimnastik mi, Lego mu? Jimnastik isteyenler parmağını kaldırsın. Lego oynamak isteyenler parmağını kaldırsın gibi çözüm. Çok basit bir çözüm. Şimdi 2 sıra halinde olacağız, tamam mı? Tamam. Evet, oyun odasına girdiler. Burada 2 grup yaptı çocukları ve kazanana bir sürpriz var dedi. Bir kere başta bir rekabet ortamı oluştu şu an. Bu tarz oyunlar oynatmıyor muyuz? Oynatıyoruz. Özellikle ortak alanda çocukları 2 grup yapıyorum. Parkur oyunu oynuyoruz ama o oyunların bir kazananı veya kaybedeni olmuyor. Yine birbirleriyle yarışıyorlar, parkuru tamamlıyorlar, geri dönüyorlar ve sıranın en arkasına geçiyorlar ve bu şekilde böyle bir düzen. Yine çok eğleniyorlar, yine tezahüratlar var ama illa sen kaybettin, sen kazandın gibi bir yaftalama yapmıyoruz. Evet, burada sırada bir çocuk düşüyor olduğu yerde poposunun üstüne ve arkadaşları da gülmeye başlıyor ve misafirimiz gülmeyin arkadaşınıza. Bir parmak hareketi. Şimdi çocuklar o kadar güzel kopyalayıcılar ki o parmak hareketini alıp bu sefer evde yapmaya başlıyor. Dışarıda arkadaşına yapmaya başlıyor. Benim bundan 6 yıl önce bir öğrencim vardı. Selin. Çok da tatlı bir çocuktu ama çok sinirlendiğinde bana böyle yapıyordu. Hayır öğretmenim yapıyordu. O yüzden bu tarz el kol hareketlerimize, kelimelerimize çok dikkat etmemiz gerekiyor gerçekten. Videolar bu şekilde. Çok fazla gösteremedim. Hatta belki hiç gösterememiş de olabilirim şu an teliften dolayı. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Sevdim bu işi, güzel. Video yorumlamak güzelmiş, hoşuma gitti. İlk başta çok eğlendim çünkü. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.